Bade, küçücük yaşında olgun bir kız olmanı beklemişler senden. Görülmek için elinden gelen her şeyi yapmışsın. Yapmaman gereken şeyleri de yapmışsın ama bunların hepsinin altında yatan şeyleri çok iyi anlıyorum. Çok özür diliyorum sizden. Hiç özür dileme bizden. Gel otur. Ama sana şunu söyleyeyim. Biz senin yanındayız bu saatten sonra, tamam mı? O senin geçmişteki travmaların için elimden ne gerekiyorsa ben yapacağım. Bugün buraya gelirken böyle bir şeyle karşılaşacağımdan o kadar çok korkuyordum ki. Yüzleşmek istemiyordun değil mi belki de? Asla. Tutma gözyaşlarını, ağla. Şunu unutma ki ölümden başka her şeyin çaresi var bu hayatta. Çok acı şeyler yaşamışsın. Ki babam bize bunları çok üstü kapalı anlattı. Kim bilir ne yaralar var içinde, daha bize anlatamadığın. Sen aslında elini kaldırmışsın, ben buradayım, beni de görün demek için yapmışsın bunların hepsini. Ben hepsini anlayabiliyorum. Mesela 15 yaşında evden kaçmışsın. Babam yaşadığı her kötü olayda tüm hıncını benden çıkarıyordu. Kardeşim sakattı. Peki ya benim sorunum neydi? Kıyafetleri katlamıyordum. Tabağımı kaldırmıyordum. Ufacık bir şeyde patlamak için yer arıyordu. Ben de o zamanlar çocuk aklıyla aynı sınıfta benimle aynı sorunları yaşayan bir kız arkadaşım vardı. Onunla evden kaçmaya karar verdim. Ve 2 gün eve gelmedik. O 2 gün benim hayatımın en özgür dönemleriydi. En çok kendim olduğum dönemlerdi. Sonrasında bir pastanede polisler tarafından yakalandık. Zaten kaçacak da paramız yok. Tekrar eve getirdiler sizi. Tekrar eve getirdiler. Peki eve döndüğünde annenden, babandan şiddet gördün mü? Keşke bu soruyu duymasaydım sizden. O gün evde sandalyeler kırıldı. Polis beni babama bıraktığında babam salonda sehpada yemek yiyordu. Ben de önünde kafamı eğmiş bir şekilde titreyerek bekliyordum. Babam o sehpayı kaldırıp sırtıma vurdu ve sırtımda hala hiç geçmeyen bir yara izi var. O iz hayatım boyunca geçmedi. Ve ben o izi yine babamın sevmediği bir şeyle kapatmaya çalıştım. Ne yaptın? Dövme yaptırdım orama. Ve dövmemi de çekip paylaştım. Göreceğini biliyordum çünkü. Onun sevmediği bir şeyle canını acıtmaya inat yaptım. O yara izini kapamaya çalışmışsın ama sen yüreğinde açılan o kocaman yarayı, o büyük eksikliği. Onu ne yaptın? Onu ben de hala ne yapacağımı inanın bilmiyorum. Öğrenmeyeceğim galiba. Peki okul hayatın nasıl geçti? Babamla aramı düzeltmeye çalıştım. Bunu yapma sebebim de lise dönemlerimde başarılı bir öğrenci olup oradan kaçıp gitmekti. Yani çalışmak benim için bir gereksinimdi. Yani çalışmak Kurtuluş. zorundaydım, kurtulmak zorundaydım orada. Arkadaşlarımla aramı açtım, onlarla konuşmamaya başladım. Ailemle konuşmamaya başladım ve ailem beni o dönemde o kadar yalnız bıraktı ki. O dönemler okulda bir arkadaşım oldu sadece, Ümit. Erkek arkadaşın mı? Sandığınız gibi aramızda bir ilişki olmadı. Tabii babam böyle anlatmamıştır ama hiçbir zaman onların bildiği bir şekilde aramızda bir ilişki olmamıştı. Tamamen kardeş gibiydik. Beni dinliyordu, anlıyordu, Dertleşiyordun. dertleşiyorduk ve ben
beni anlayan birini uzun süre sonra ilk defa bulmuştum. Bırakmak istemiyordum. Sürekli babam ve kardeşimden şiddet görüyordum. Yüzüm şişiyordu, morarıyordu ve ben bu şişkinlik ve morarmaları kapatmak için makyaj yapıyordum. Haliyle genç bir kız. Niye makyaj yapsın? Makyajı gösteriş için yapıyor. Kendini göstermek için. Kendini göstermek için yapıyor. Diye sürekli yanlış anlaşıldım. Ve okuldaki herkes beni çok süslü bir kız olarak biliyor. Benim makyajsız halimi sadece Ümit görmüştü. Peki baban biliyor muydu Ümit ile olan arkadaşlığını? Babam bilmiyordu ama bunu okul müdürü tarafından öğrendi. Okul müdürü de kızım ya, birinin beni korumasına gerek var ya. Babam da sözde beni ona teslim etmiş ya. Ve babam sürekli, babamın otogalerisi vardı ve ucuz araç satıyordu. Tamam. Yardımcı oluyordu. Seni okul müdürüne emanet etti. O da babana yaranmak için ufak bir şey bile olsa hemen babanı arayıp haber mi veriyordu? Evet. Ümit'le beraber dertleşirken ben dersleri kaçırıyordum. Derse geç giriyordum. Müdür ve yardımcıları da bunu fark etti tabii. Bu durumu babama söylediler. Hiç unutmuyorum. Ya babam okula gelip beni zaten şiddet görüyordum ve bunu kabullenmiştim. Ama herkesin önünde asla kabul, yani o ergen yaşındayım, lise dönemlerim, ergen yaşlarım. Yani o hiçbir genç kızın kabul edebileceği bir durum değildi tabii ki. Çok özür dilerim yani. Onu buraya getirmeyeceksiniz değil mi? Asla Ben getirmeyeceğim. görmek istemiyorum. Sen istemiyorsan o buraya gelmeyecek. Bade, peki o gece eve mi döndün? Nasıl geçti o gece? O gece eve döndüm. Odama kapandım. Annem konuşmaya çalıştı ama ona da kırgındım ama onun da yapabileceği hiçbir şey yoktu. Onun bakmakla yükümlü olduğu bir çocuğu vardı çünkü. Bir şeyleri kabullenmek durumundaydı. Kanun kullandığı çok ağır hapları vardı. Ve ben o gün yaşamak istemedim. Doğru bir şey yapmadım. Ve uyandığımda beni hastaneye götürmüşlerdi. Midemi yıkatmışlardı. Orada babamın bir sözünü hiç unutamıyorum. Bir işi de düzgün becer. Bunu bile beceremedim. Sonra polisler geldi. Bir doktor adli olay diye bırakmadı. Polisler eve gitmek istiyor musun diye sordu. Ben o gün o evi hatırlamak bile istemiyordum. Öyle bir evde doğmak, büyümek bile istemedim. Gitmek istemediğimi söyledim ve yurda götürdüler beni. Devlet korumasına götürmüşler aslında Bade'yi. Polis arkadaşlarımız soruyor. Bu eve dönmek istiyor musun? Çünkü canına kastetmişsin. Annenin babanın yanında yaşamak istiyor musun diyor. Bade'nin tek bir lafıyla hayır, ben oraya gitmek istemiyorum dediği için devlet kanatlarını açıyor ve Bade'yi kendi koruması altına alıyor. Yurda alışmak Yurda alındı. zor olmadı benim için. Orada da bir yıl kaldım. Bir yıl sonrasında teyzeme yerleştim. İstanbul'da mıydı teyzen? Evet, durum normaldi. Aranız nasıldı teyzenle? Normaldi. Eşi vefat etmişti. Tek yaşıyordu. Tek yaşıyordu.
Ben de onunla beraber yaşamaya çalıştım. Ve o senenin sonunda zaten üniversite sınavına girdim ve üniversite kazandım. Bu kadar şeye Üniversite rağmen sınav mı kazandın? Seni tebrik ediyorum. Helal Kazanmak olsun sana. zorundaydım. Kazanmak zorundaydın ama bunca şeye rağmen. Belki de hayatımızı böyle şeyler şekillendirir. Helal olsun sana. Peki Bir sen evin- hem çalıştın hem okudun mu? Bahsettiğim gece kulübünde çalıştığım dönem o dönemdi. Üniversite okuduğun dönem gece Evet. kulübünde çalıştın aslında. Bir Orada yandan babanın garsonluk canını yakmak yapıyordum. istiyordun. Bir yandan da hedeflerine ulaşmaya çalışıyordun. Güçlü bir kadın olmaya çalışıyordun. Ayaklarının üstünde durmaya çalışıyordun. Konser sahnelerini temizledim bir dönem. Baban peki para verdi mi üniversite için? Hayır. Vermedi. Baban sana para yollamadı hiç üniversite için. Hani hatırladığım kadarıyla o da hiç ulaşmaya çalışmadı. Ya da o beni takip ediyordu ama hiçbir zaman ulaşmadı. Ben gece kulüplerinde çalıştığım dönemlerde onu sevmediğini bilerekten çalışıyordum zaten ve paylaşıyordum. Biliyordu senin oralarda Saklamıyordum, olduğunu. evet. O da bunu görüyordu. Ben inatla paylaşmaya devam ediyordum. Hiç gitmediğim yerleri paylaşıyordum. Zoruna gitsin, Canı yansın. canı yansın. Peki baban üniversiteyi kazandığını, üniversite okuduğunu biliyor muydu sence? Yani gece kulüplerinden haberi olan onu da biliyordur. Biliyordur diye düşünüyorum. Peki bu durumdan mutlu mu olmuştur yoksa başka bir şey mi hissediyordun? Onun benim yapabileceğim bir şeyden mutlu olabileceğini ben düşünmüyorum zaten. Yani o çok da zaten beni çok da hayatına dahil etmemişti. Sonrasıyla da çok ilgilenmiyordu. Baba şefkati eksik bir babaydı. Peki Bade, bu kadar sevgisiz büyümüşsün, yok sayılmışsın, duygusal olarak da, fiziksel olarak da istismara uğramışsın, şiddet görmüşsün. Çok kötü şeyler yaşamışsın. Nasıl başardın? Nasıl ayakta durabildin? Buraya gelmeden önce çok mutluydum. Burası biraz benim yaralarımı açmış gibi bir yer oldu. Mesleğimi yapıyorum. Mesleğimi yaparken de çok mutluyum. Bir odam, bir salonum var. Kendi hayatımı kurdum. O evden çıkmayı başarı olarak sayıyorum ben. Benim için en büyük başarı buydu zaten. Bunu başardım. Mutluyum kendimle şu an için. Hayatıma birinin dahil etmekte çok zorlanıyorum. Güvenmiyorum. Onlara da zarar vermek istemiyorum. Bu belki de benim kendi kişisel problemim. Sevgili izleyiciler, Bade'nin anlattıkları ibretlik bir hayat öyküsü, yaşadıkları. Hepimize ders olacak cinsten. Neden biliyor musunuz? Bir kız çocuğu için erkek profili evde ilk babayla başlar. Baba nasılsa gelecek hayatta kurduğu ilişkilerdeki erkeği de öyle görür çocuk. Ve dolayısıyla şu an Bade hiçbir erkeğe güven duymuyor. Ve yaşadıklarını siz de benim gibi bir izlediniz, gördünüz. Bu kadar şeye rağmen hala kötü yola düşmeden, yanlış ve çarpık ilişkiler kurmadan eğitimi, okumayı, çalışmayı bir kurtuluş olarak görmüş bu kız. Bu hepimize ders olacak bir bölüm aslında. Bade, 6 ay önce telefon numaranı değiştirmişsin. Neden? Annem sürekli bana ulaşmaya çalışıyordu ve iyi olmadıklarını her duyduğumda bu bana daha çok zarar veriyordu. Beni kesinlikle yanlış anlamayın, ben annesini sevmeyen, kardeşini sevmeyen biri değilim. Ama güçlü olmak için bunu yapmam gerekiyordu. Ulaşmalarını istemedim. Onlardan haber almak mı istemedin? Onlardan gelecek zaten iyi bir haber yok. O kötü haberleri de almak istemedim. Peki bir şey soracağım sana ama gözlerimin içine bakarak cevap ver lütfen. Göz teması
eksiğim var, bunu da belirtmemiştim ama ben insanlarla uzun süreli göz teması kuramıyorum. Bu bir eksikliktir belki. Belki de tamamlamam gereken bir şey ama tamamlayacak bir nedenim olmadı hiçbir zaman. Sen çok güzel bir kızsın. Çok da güzel bakıyorsun benim gözlerimin içine. Bade, babana öfkeli misin? Öfke, sinir. Öyle her şeyi söylemek istiyorum ona ama bir o kadar da görmek istemiyorum. Mutluyum kendimle ve bu mutluluğa kimseyi dahil etmek istemiyorum. Sen bu saatten sonra yalnız değilsin. Bunu sana kalbimin, böyle yüreğimin en içinden gelerek söylüyorum. Hissettiğini de biliyorum. Bu yolda ben artık senin hep yanındayım. Biz hepimiz yanındayız. Bak, burada gördüğün herkes gözleri yaşlı izliyor seni şu anda. Tekrardan çok teşekkür ederim. Uzun süre sonra benim bu şekilde anlayabilecek insanlarla olmak beni çok mutlu etti. Biz senin yanındayız bu yolculukta. Benim şimdi babanın yanına gitmem gerekiyor. Ve benim babana Görmek istemiyorum. biliyorum. Seni zaten götürmeyeceğim. Sana gel de demiyorum. Farkındaysan ısrar da etmiyorum. Ama benim babana söyleyeceğim 2 çift söz var. Tamam, bana müsaade et. Sonra gene senin yanına geleceğim. Tamam. Kusura bakmayın gerçekten. Çok teşekkür ederim. Ne yapıyoruz Aslı Hanım? Konuşuyoruz mu kızımla? Gelecek mi? Bana onu söyle ne olur. İbrahim Bey, ben buraya neden geldim biliyor musunuz? Sizin bu hayatta ne olduğunuzu ve ne yazık ki ne olamadığınızı size anlatmaya geldim. Siz biyolojik olarak bir insan olmayı becerebilmişsiniz. Ve biyolojik bir baba olmayı becerebilmişsiniz. Ama siz ne yazık ki şefkat gösteren, ilgi gösteren, merhamet gösteren bir baba olamamışsınız bu hayatta. Evlatlarınıza kol kanat gerememişsiniz. Aile olmayı becerememişsiniz. Ve siz bana göre bir şansı hak etmiyorsunuz. O yüzden de kızınız buraya gelmeyecek. Şimdi gidebilirsiniz. Sevgili izleyiciler, bir kız çocuğunun gözyaşı babanın kaderini, bir babanın davranışları bir kız evladın geleceğini değiştirir. Siz de bir şansım olsa diyorsanız bize başvurun efendim. Hoşça kalın.